Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Yani iyi olmaya çalışıyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz. Yalı Çapkını 28. bölümü konuşacağız. Maalesef. Abiler, öncelikle bölümü beğendiniz mi? Yani bölüm aslında tempo olarak yüksek başladı ama yüksek devam etmedi. En büyük sıkıntısı oydu. Birçok klişe sahne vardı rahatsız eden beni. Yani bir çift ayrıldığında her iki tarafında özlemlerinin depreşmesi, her iki tarafında kendince derbeder olması ama aslında her iki tarafında ilişkinin devamlılığı konusunda birbirlerine zarar veriyor olmalarına rağmen hala bu ilişkiye olan inançları çok Türk dizilerinde göreceğimiz şeylerdi. Gerçek hayatta da var mı? Var. Toksik bir ilişki çünkü Ferit ve Seyran arasındaki ilişki. Ferit Korhan karakteri ki burada Mert Ramazan Demir'i ayrı parantez çok iyi yansıtılı bir bölüm ve Mert Ramazan bayağı iyi bir oyunculuk sergiledi. Bölümün geneli açısından yorumlama yapacaksam temposu yüksek başlayıp sonrasında durağanlaşan son kısımlara göre ise ilerleyen bölümler için aslında bize birçok ipucu veren bölüm oldu. İşte Nükhet'in oğlunun dahil olacak olması vesaire. Aynı zamanda şu da bir gerçek ki artık izleyiciler olarak bazı sahnelere tahammül edemiyoruz. Biz bu bölümü beraber izledik bugün. İlk defa böyle bir şey yaptık. Biz de birazcık Yalı Çapkın'da Ramazan özel oluyor. Bizde de bir özel yapalım dedik. O yüzden de hemen bölümün ardından bir çekim gerçekleştiriyoruz. Ya dediğin gibi ilk 30 dakika gerçekten çok iyiydi. Sonrasında bahsettiğin çok alışagelmiş olduğumuz sahneler ve kamera hareketlerinin bir anda dinamikten tabii ki de zorlu şartlarda çekilmesinden dolayı da dizilerin tekrardan yakın planlara ve sabit planlara geçmesiyle bir de konunun da ona birazcık itilmesiyle dizi durağanlaştı. Sonlarda da birazcık artmaya çalıştı ama birazcık bizim de bağımız koptu galiba diziden. Yani bunu bize diyordum ya, kandırılmış hissediyoruz. Bu bölümde güzel notalar vardı ilk başlangıçta, Ferit'in arabada delirmesi, sonra Nükhet olaylarının ortaya çıkması bölüm sonlarına doğru, işte Seyran'ın evde yaşadıkları falan. Ama bir noktadan sonra da aradaki olaylar bana çok geçmedi. Özellikle yan hikayeler bazında ciddi işleniş sıkıntıları vardı. Fakat Halis Ağa'nın diyaloğu bölümün altında bir diyalogtu. Şöyle bir durum var. Yalı Çapkını'nı izleyen kıymetli bir kadın arkadaşımdan almıştım bu yorumu. Ben dedim ki ya dedim bölümler dedim sürekli birbirini tekrar etmeye başladı. O da şöyle bir farklı bir bakış açısı sundu bana. Dedi ki aslında bölümlerin kendi içinde bir matematiği var ve bu matematik temelinde işte 14. bölümde gördüğümüz o çatışmalı sahneler ve iki ailenin gerilimi, aynı zamanda Ferit ve Seyran arasındaki ilişkinin tamamen koptuğunu gözlemlediğimiz bölüm 27. bölümde mesela tekrar canlandı. Bunun bilinçli olarak yapıldığını söyledi. Güzel bir yorumdu. Bugünkü bölümde baktığımızda evet 15. bölümdeki hataya düşmediler. Yani 27'nin devamıydı aslında 28. Ama 14 ile 15 arasında dağlar kadar fark vardı. O açıdan senarist aslında kendi içinde bir tutarlılık sağlamış diyebiliriz. Bölümün detaylarına geçersek oldukça tempolu başladı bölüm. Biz de burada beraber izlerken nasıl böyle bir bölüm oluyor falan dedik. İlk yarım saat 45 dakika hızlı ve tempolu sahneler gördük ve kamerada buna çok güzel eşlik etti. Ayrıca reji anlamında da güzel şeyler denenmişti ilk 45 dakikada. Tabii konuşacağımız köprüaltı sahnesi de tabii reji anlamında iyiydi, fakat daha sonrasında bölümde oldukça dramatik bir düşüş gördük. Birinci saatten sonra o kadar tempo düştü ki özellikle Pelin ve Zerrin sahneleri işin içine girdikten sonra diziye karşı biraz tahammülümüzün de azaldığını fark ettim ben sizlere baktığımda. Ya bir telefona bakmalar başladı hafiften, Twitter'a bir gezmeler, insanlar ne diyor falan diye. Doğru. Bununla birlikte dizi içinde de şöyle şeyler gördük. Özellikle Ferit için son birkaç bölümdür olduğu gibi gerçekten çok özel bir bölümdü. Zaten Mert Ramazan Demir de elinden geleni yapmış ve gerçekten çok iyi oynamış bu bölümde. 2 bölümdür Mert Ramazan Demir performansı odaklı bölümler izliyoruz. Yani Ferit Korhan odaklı. Geçmiş bölümlerde şöyle bir şey söylemiştim. Dizi eğer Ferit Korhan üzerinde akarsa, yani ana odak Ferit Korhan karakteri olursa bölümlerin bir nebze düzeleceğini söylemiştim. Aslında geçen bölüm bunun işaretlerini verdiler ama bu bölüm o işaretleri pek de veremediler diyebiliriz aslında. Ferit Korhan tarafında şöyle detaylar gördük. Aslında bu da Ferit tarafındaki bölüm hikayesinin akışını bize gösteriyordu. Öncelikle herkes bir Ferit'e posta koydu bu bölümde. Adeta Ferit Şamaroğlan'ına döndü diyebiliriz. Acıların çocuğu Emrah oldu. Önce Seyran bir postasını koydu. Sonra Pelin, sonra İfakat derken şöyle bir detay var bu arada. Herkes Ferit'e postasını koyuyor ve aynı açıdan kadrajdan çıkıyor. Bu da aslında kasıtlı yapılan, Ferit'in o tek başına kalmıştı bize gösteren bir detaydı. Onun dışında da tabii Halis Ağa da bu bölümde Ferit'i haşladı diyebiliriz. İlerleyen bölümlerde Ferit'in bu düşüşü ne zaman yükselişe geçebilir? Tarık olaylarını öğrendiğinde büyük ihtimal bu değişim yaşanacaktır. Bu bölüm bir kendisiyle de yüzleşti. İfakat Hanım'ın odasındayken bir aynaya ufak bir bakmıştı. Güzel bir açı vardı. Bölümün ilk başlarında olan. Bu bölümde bence önemli olan şey bütün o arkasından çevrilen olayların, oyunların yengesi tarafından, yani İfakat Hanım tarafından yapıldığını Pelin tarafından öğrenmesiydi. Tam öğrendi diyemeyiz ama anlamlandırdı diyebiliriz yani biraz.
hani neden yalıya gidiyorsun muhabbetlerinden falan. Ama şu da anlamadım yani. Pelin de Ferit'e posta koydu ya yani dedim yani. Yani Pelin karakteri hala güçlü olmaya ve güçlü kalmaya devam ediyor. Güçlü oldurulmaya mı çalışılıyor? Yani senaryo temeline bakacak olursak Pelin karakterinin güçsüz olduğu bir durum olmadı zaten. Yani 1. bölümden son bölüme kadar. O yüzden zaten son birkaç bölümdür ekran süresi de azdı. Bu bölüm biraz daha 27. bölüme göre fazlaydı. Buse ile Çetin Tekindor'u da buluşturmayı başarmışlar sonunda. Kötü bir sahne değildi aslında. Yani her ikisi de günün sonunda profesyonel oyuncu. Ama sahne daha tempolu ve daha yüksek olmalıydı diye düşünüyorum. Beklentim biraz daha farklıydı. Ama çok durağan oldu. Sadece orada Halis Pelin'i gayet güzel dinlerken sonrasında İfakat ile olan görüşmesinde gidip de çok da iyi eğitim verememişler bu kıza tarzı bir diyalog kurması. Hani nereden anladın, nasıl anladın? Zaten senin yanında el pençe divan durdu. Bir şey bile demedi. 3 cümle söyledi kız. Yani haline hareketine bakarak mı anladın? Çözemedim. Gayet de usturuplu geldi. Gayet de kibar hanımefendi gibi oturdu. Yani yalan yok şimdi. Öyle bir ön yargıyla Halis'in yaklaşması tuhafıma gitti. Ayrıca şöyle bir şey var. Özellikle senle bölümü izlerken direkt göz göze geldik. İfakat ve Halis sahnesinin temposu da çok düşüktü. Ya tabii İfakat ile Halis kaç bölüm sonra ilk defa aslında ciddi bir olay üzerine bir araya geldiler. Ve o sahnede biraz daha yüksek tempolu bir şey olması lazım. Çünkü İfakat aslında alttan alta Pelin'i aileye yamamaya çalışıyordu. Halis de bunun farkındaydı. Ama sakin, temkinli karşıladı. Bu da benim garibime gitti. Galiba Halis kafasında Seyran'ı silmiş diyebiliriz yani. Buradan daha nasıl toparlayacaklar bilemiyorum açıkçası. Ben de merakla bekliyorum. Bu biraz fazla mı hızlı oldu abi? Kesinlikle. Şöyle anlatalım. Pelin'in yalıdan atıldığı bölümde çok hoşuna gitmişti Seyran'ın yaptığı hareketler camdan izlerken falan. Hanıma olacak. Evet. Sonrasında hemen vazgeçti evi terk ediyor falan diye. Yani çok acayip geldi. Telefonu kapattı diye vazgeçti. Ya bu kadar basit şeylerle de. Hattuç da sana telefon kapatıyor. Hattuç'a laf edemiyorsun. Seyran'a gelince ama neler diyorsun yani, hiç olacak Bu şey. bölümde de bir paralel hikaye gördük yine. Var. Yani dede ile torun ilişkisi aslında paralel hikaye üzerinden akıyor. Torun bir nevi dedenin kaderiyle yüz yüze kalacak gibi duruyor hatta Yalı Çapkını'nın sonunda. Ama gerçek bir hayat hikayesine dayandırıldığı için sonunu biliyoruz. Birçok insanın beklentilerini farklı çıkaracak bir sonu var. Yani mutlu bir son mu mutsuz son mu diye soracak olursanız mutlu bir son diyebilirim. Yani diziyle alakalı da ilginç bir spoiler da geldi senden. Yani tabii ama bunu birçok insan biliyordur. Yani sadece bizim bildiğimiz bir şey değil bu. Tabii. Onun dışında özellikle Kazım tarafında çok ilginç şeyler gördük. Önce Ferit'e tokat attı tabii. Daha sonrasında Zerrin'le ilginç bir date'e çıktı aslında. Yani orada söylenilen ve konuşulan cümleler ya çok sahici gelmedi bana. Tamamen senaryo boş kalmasın, oraya da bir sahne yerleştirelim kısmında bir Ya şey. evladım geçen bölüm çay getir, evladım kahve getir. Ağzını öpeyim diyaloğu orada bir ilgi çekiciydi. Yani hani fanların şöyle bir tepkisi vardı Twitter'da. Ya tamam hani Ferit de sadık bir erkek değil, Orhan da sadık bir erkek değil, Halis bile sadık bir erkek değil. Ama işte ise Kazım övse de sadık bir erkek. Kazım'ın da eline fırsat geçince aslında çok da sadık olmayacağının bir nevi alt metnini gösterdiler bize. Ya dizide Ferit harici herkes çapkınlık yapıyor. Çok enteresan. Tabii şuna da değinmek lazım. Bir Orhan'a değinmek lazım Esas bence. Yalı Çapkını Orhan yani. Sekreteriyle de mi ilişkisi var? Ya bu Yalı Çapkını dizisini bence Emre Altuğ'u düşünmüşler. Sonra demişler ki bu biraz yaşlı kaçar. Bunu babası yapalım. Biz buraya Mert Ramazan gibi birini ekleyelim demişler. Yalı Çapkını Orhan'mış abi. Bu artık net. Yani İfakat'le başlayan bir süreç. Daha sonra Defne'ye kaydı. Daha sonrasında şimdi Betül'ü gördük. Esas karısı Ama Gülgün. kaydı falan demezsek. Konum olarak, eksen olarak kaydı anlamında söylüyorum evet, ben. doğru. Diziye yeni karakter eklendikçe Orhan'ın da yelpazesi genişliyor yani. Orhan'ın Ürün yelpazesi. tabii yani bir Kanuni Sultan Süleyman değil ama Orhan da bir harem kurabilir yani bu dizide. Ama İfakat da buna birazcık atar yaptı, bir kıskançlığı Ya vardı. İfakat boş işler peşinde taktı Pelin'i Ferit'e yamamaya. Yani sana ne kardeşim? Bir Twitter aç İfakat Hanım Karısından ya. çekiyor bu çocuk. Sultan'dan çekiyor. Pelin'den çekiyor. Teyzesinden çekiyor. Annesinden de çekiyor artık. Yeter, ben geçen bölümde dedim Ferit'te çok ciddi empati kuruyorum diye. Bu bölüm yine empati kurdum. Anlamlandıramadığım bazı noktalar var. Ferit'in davranışlarının tutarsızlığı. Bazen gözümü böyle yani bu kadarı da olmaz dedirtiyor izlediğimde ama yine de empati kurduğumda Ferit'in bazı noktalarda haklı ve bazı noktalarda çok üstüne gidildiğini düşünüyorum açıkçası. Ya Ferit aslında şu anda yaşattıklarını yaşıyor diyebiliriz gibi. Tabii kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Abidin ve Suna tarafında ilginç bir durum vardı. Ya şöyle bir şey var. Seyran'ın motivasyonunu ben pek çözemedim. Yani Ferit'le buluşup Abidin Suna denklemini çözmeye çalışması, Ferit'in kafasında kurduğu başka şeyler, hani ilişkimizi toparlayacağız falan derken o sahne
sahnede özellikle ikinizin de Ferit'in çok haklı olduğunu söylediğinizi duydum. Ya bu konuda neler düşünüyorsunuz? İstersen o sahneden başlayalım. Sen Twitter'da yazmıştın hatta bunu dış ses hesabından. Sevmek zamanına benzer, hatta bayağı tıpatıp şekilde kadrajlarla alınmış bir sahne bizi karşılıyordu. Bir referans aslında. Evet. Bir saygı duruş diyebiliriz. Evet. Hem de yağmur sekansı da gerçekten güzeldi, sonradan yağan yağmur. Orada reji kısmında hiçbir şey diyemezsiniz. Çok iyiydi çünkü orada bakılanlar. Şimdi orada Ferit'le şu açıdan empati kurabiliyorsun. Hani aranız bozuldu, belki konuşmak için çağırıyor diye düşünüyorsun. Sana geliyor ve ablasıyla Abidin'i anlatıyor. Ya bana ne Abidin'den? Yani bizim aramız önemli. Doğru, yani önce sen kendi ilişkine bak, değil mi? Senin yanında hep ben vardım falan diyor. Bak ablan işte beni falan öptüğünde kim söyledi bu gerçeği? Ben söyledim Seyran diyor. O söylemedi diyor. Kim var senin yanında doğrucu? Çok haklıydı yani. Ya Ferit'in haklı olduğu taraflar var ama Seyran'ın da haklı olduğu taraflar var. Tabii. Kendi çerçevesinde her iki taraf da haklı. Ama artık öyle bir noktaya vardı ki hikaye, bu iki karakter hangi noktada birleşecek bilemiyorum. Yani senarist eğer birleştirirse, ki birleştirmek zorunda. Yani gerçek hikaye de zaten böyle. Ya kardeşim, madem böyle birleştirme sahnesi yazacaktın, neden bu kadar her şeyi dağıttın diyebileceğimiz bölümler izleyebiliriz. Bir de bölüm sonrası da Twitter'a baktığımızda çok ciddi tepkiler vardı. Yani izleyiciler ne bekliyorsa yapım tam tersi onu izleyiciye vermiyor. Bitiyoruz biz Seyran. Bitiyor. Yani, bittik zaten Ferit. İzleyicisinin beklentisine bu kadar karşı olan başka bir dizi görmedim. Ya, izleyicin sayesinde ayaktasın. İzleyicinin sayesinde ekipte yer alan oyuncular, yönetmenler, yazarlar para alıyorlar. Ama sen aslında sana ekmek getiren kapının beklentisini karşılamıyorsun. Bunu şu mantıkla düşünsem derim ki ya tamam, haklılar. İzleyiciler bir şeyler bekliyorlar. Biz onlara beklentisini şimdi vermeyelim, geciktirelim ki ileride verdiğimizde katarsise uğrasınlar. Yani rahatlasınlar. Ya peki o izleyici katarsisini yaşayabilecek mi? Hayır. Çünkü şu an yaşatmıyorlar ki. Biz bu bölümde neye katarsis sağlayacaktık? Katarsis demek rahatlama demek. İzleyicinin izlediği sahnelerde bir doyuma ulaşması demek. Bir izleyici olarak, ki biz profesyonel gözle izliyoruz. Herhangi bir şekilde dizideki bir oyuncunun fanı da değiliz. Dizinin de fanı değiliz. Baktığımızda bir izleyici olarak beni tatmin eden bir sahne olmadı yani. Ya şöyle bir sorun var galiba. Dizide yaklaşık bir 10 bölümdür herhangi bir katarsis yaşayacağımız hiçbir şey olmuyor galiba. Doğru mu? Doğru. Yok yani. Gerçekten yok. İzleyicinin diziye olan gizem arzusu yok oluyor. Yani gizem sonuçta izleyiciyi diziye bağlayan şeydir. Aynı zamanda izleyicinin sadakati de çok önemlidir. Çünkü sen o izleyiciyi tekrar gelecek hafta ekran başına oturtmalısın. Herkesin vakti çok değerli. Zaman dünyadaki en kıymetli şey. Dizinin aslında ABC1, yani ekonomik geliri yüksek, aynı zamanda eğitim seviyesi de yüksek insanlardan oluştuğunu söylememiz gerek. O yüzden sen zaten hafta içi saatlerce çalışan insanları cuma akşamı evde televizyon karşısında oturtup bu diziyi izletiyorsan o izleyicide bir katarsis, bir rahatlama sağlatmak zorundasın. Yani o izleyicinin bu diziye dair bir beklentisi varsa onu vermek zorundasın. Geciktirebilirsin. İzleyici daha da heyecanlansın diye. Ama sen izleyiciyi heyecanlandıramıyorsun. Bu bir sorun. İzleyiciyi heyecanlandırsan da atıyorum 32. bölümde izleyicinin beklentisini ona versen derim ki tamam, yine verecek. Ama sen 3-4 bölümdür, hatta ki sen doğru dedin 10 bölümdür izleyicinin beklentisi neyse onun tam zıttını ekrana yansıtıyorsun. Bu bir sorundur. Bunun taktiksel bir tarafı da yok. Bu direkt senaryo açısından bir zafiyettir. Sadık izleyici diziyi terk etmiyor. Hala bir şey beklentisi var diziden. Senarist bu sadık izleyicisine neden bir doyum yaşatmak istemez? Tasarlanmasında aslında hikayenin büyük ihtimal yazarken şöyle dedi ilerlerken bölümler. Bu zamana kadar hep işte birlikte olacaklar mı falan diye yazdım. Bir barışıp bir şey olsun, açılsın araları tarzında bir son, hani onu 13 bölüm böyle tasarlayayım diye düşünmüş olabilir. Ama şunun farkına varamadı. Bunlar daha önce 2-3 bölüm çok yakın izlemediğimiz için kopmaları da bir anlam ifade etmedi ve izleyicilerde bu durum öfkeye dönüştü diye düşünüyorum. Ama şu konuda rahatlar. Artık rakipleri Kızılcık Şerbeti de malum Rütük'ten ceza aldı. Çok 20-47'de aldı. Komedi. Buna başka bir videoda değineceğiz. Ama eğer mesele ratingse, yapımın temel meselesi ya ratingimiz yüksek olsun da izleyiciyi doyuma ulaştırmasak da olur, İzleyici ne de olsa bizi takip eder bakış açısı varsa kafalarında, tamam, en yakın rakipleri, ki kendilerinden daha da güçlü senaryosu olan bir rakipti Kızılcık Şerbeti, doğru söylemek gerekirse 4 hafta boyunca ekranda olmayacak. Şimdi alabilirsin 17-18 rating. Ama bu aldığın rating izleyicinin sana sadakatini göstermez. Sen o sadakati çoktan kırdın zaten. İzleyiciler bir defa başladılar. Bu kadar vakit harcadılar. Ya 28 bölüm ne demek ya? 140 dakika ya bir bölüm. Her hafta 140 dakikasını ayırıyorsun bu diziye ve insanlar hala bir şeyleri merak ediyorlar. Ya nereye bağlanacak son diye merak ediyorlar. Ha sen bu kafa yapısıyla ikinci sezonda da devam edersen zaten kimse ikinci sezonun birinci bölümünü izlemeyecektir. Bu net, yani bilinen bir şey. Kanalla alakalı bir soru soracağım abi size. Daha öncesinde Star TV'de yaklaşık bir 5-6 senedir yüksek reytingli diziler göremiyorduk. Yani benim hatırladığım bir İstanbul'u Gelin var. Çok değildi o da. Onun öncesinde de Medcezir vardı. O da çok yüksek reytingler görmüyordu. Yalı Çapkını'nın bu kadar yüksek reyting
almasından sonra yine 10 barajlarında, 9 barajlarında olması aslında kanalı hala mutlu eden bir şey değil mi? Ya tabii ki kanalı memnun eden bir şeydir. Çünkü 7 reytingin üstü Türkiye'deki şu anki televizyon sanatları açısından gayet iyi reytingler. Ama şunu söylemekte fayda var. Bunu bazımız anlamlandıramıyoruz. Şimdi Türkiye'de şöyle bir algı var. Ben eve geçtim, elime kumandayı aldım, televizyonu açtım ve ben bu diziye reyting kazandırmaya başladım. Hayır arkadaşlar, reyting böyle bir şey değil. Bazı aboneler var. Bunlar evlerinde reyting cihazı var ve bu abonelerin izleme şekilleri, bu abonelerin izlediği diziler ve izlediği saatler, onların izleme biçimleri dersek daha doğru olur, direkt kanala ve yapım tarafına veri olarak gidiyor. Yani dizilerin kaderini reyting cihazı sahipleri belirliyor. Aynen öyle. Bunlar yani sayısı değişmekle birlikte benim bildiğim 3000 ila 7000 kişi arasında değişiyor. TİAK verilerine bakmak lazım bunun için. Ama şu bir gerçek ki ben, sen, o veya işte Twitter'da bu diziyi eleştiren veya bu diziyi öven insanlar belirlemiyor. Aralarında belki evinde reyting cihazı olan kişiler var mıdır? Vardır. Ama Türkiye'deki temel sorun bu zaten. Reytingleri genel kitle değil, evinde reyting cihazı olan aboneler belirliyor. O yüzden reyting 15 diye ya bayağı iyi demek doğru değil. Tamam, bazı denekler var. Bu seçilen evinde reyting cihazı olan kişiler toplumun belirli kesimlerinden gelen kişiler. Bilimsel bir veriye dayanarak bu kişiler zaten seçiliyor. Ama bu şu demek değil. Ya biz Türkiye'de bayağı kişi tarafından izleniyoruz demek değil. Bu sadece bir öngörü. Yani bir reyting 600 bin kişiye tekabül ediyor demiştik daha öncesinde. Bu tahmini bir veri. Yani kesin olarak dizi bir reyting aldığında 600 bin kişi o anda o diziyi izliyor diye bir şey yok. Zaten reyting sistemi Türkiye'de sağlıksız bir sistem. Çünkü sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle birlikte o dizi eğer o hafta sosyal medyada çok konuşuluyorsa, ki Yalı Çapkını neredeyse diziler Twitter'a dahil olduğundan beri en çok konuşulan dizidir yayınlandığı saat itibariyle. Reyting yüksekmiş değilmiş ben buna bakmam. Şu an sokağa çıksan, yani hala televizyonu izleyen insanlara sorsan 5 kişiden 3'ü Yalı Çapkını izliyorum der. Ama reyting sistemindeki matematik nedeniyle aslında şöyle bir algı var. Bu dizi zaten izleniyor. Öyle bir şey yok. Sen reyting cihazına sahip aboneleri istersen satın alabilirsin. Alıyorlar zaten. Onlar istediği zaman sen istediğin şekilde o akşam televizyonu açarlar. İsterlerse diziyi izlemeye edebilirler. Geçmişte bunun örnekleri de var. Çok var. O yüzden hani reyting doğru bir veri değil. Sadece elimizdeki tek veri. Diziye geri dönersek Suna kaderine mahkum oldu diyebiliriz. İhsanlılar yani zır deli bir aile. Zır deli mor budalı hocam hakikaten. Biz Korhanlara laf ediyorduk. Bunlar daha fena çıktı. Bir de öyle bir müzik koymuşlar ki yani B sınıfı korku filmi müziği gibi ama ondan da hallice baya kötü seçim. Bollywood korku filmi galiba bu. Ya biraz tam Bollywood Hint müziklerini anımsatıyor yani. Ya gerçekten niye böyle bir tercih yaptılar ben pek anlamadım. Saffet Ağa'nın devreye girmesiyle de bir anda Sunay'la torun Saffet sözlendi. O kadar hızlı gerçekleşti ki bu olaylar. Kazım Birhan'a kızını sattı diyebiliriz aslında. Geçmişte de öyle oldu. Kazım daha önceki birinci bölümde de zaten hemen Korhan ailesinin büyüklüğü itibarı karşısında iki kızını birden vermeye meraklıydı. Şimdi görüyoruz, fragmanda da gördük. Seyran'da direkt Tarık'a isteseler hemen verecek zaten. Kazım böyle bir karakter. Tarık devreye girdi şimdi İhsanlar'da. Yeni bir aile açıldı hikayede. Bu İhsanlı ailesi gerçekten hani zır deli bir aile. İşte kadınları kilitliyorlar. İşte evin hanımına diyelim yani çok kötü bir muamele yapılıyor. Yani Köle muamelesi yapılıyor. Kadın düşmanı bir aile görüyoruz. Dizide bu kadar kadına karşı olan olaylar olurken, şiddet özellikle, yine bir kadın düşmanı bir ailenin diziye girmesi yani tutarlı bir hareket mi? Biz ne dedik? Bu diziye bir kadın senarist elde değmeli dedik. Tamam, Mehmet Barış Günger başarılı bir senarist. Bu hamle tamamen bir eril düşünce hamlesidir Kesinlikle. değil mi? Ya senaryo ekibine kadın eli şart. Çünkü senin genel izleyici kitlen kadın arkadaşım. Biz bu diziyi insanlar bizden yorum bekliyorlar diye yorumluyoruz ve profesyonel gözle yorumluyoruz. Ama bu dizinin fanlarına baktığımızda erkek göremezsiniz. Çok azdır. Yani kadınlar izliyor bunu. Ve o yüzden kadınların dilinden, kadınların duygusundan, kadınların hissiyatından anlayacak bazı zihniyetler lazım. Bakıyoruz, yönetmeni kadın, tamam, ama senaryoya bir kadın eli değmediğinde biz böyle kadına karşı sahneleri izlemeye devam edeceğiz. Yani dizi romantik komedi mantığında ve psikodrama mantığında başladı. Sonrasında bir ara psikolojiye tamamen evrildi. Oradan bir ara çıktılar, romantik komedide kaldı. Tematik bölümler geldi, yılbaşıdır falandır. Şimdi ne oldu? Şimdi bildiğin aksiyon mafya. Galiba biz Korhan ailesiyle İhsanlıların bayağı çatışmasını izleyeceğiz. Gerek var mıydı? Yoktu. İşte senin senaryo ekibinde bir tane kadın olsa, ki bilmiyorum belki de vardır. Eğer olsaydı ama böyle sahneleri izlemezdik diye tahmin ediyorum. Daha farklı düşünceler olabilirdi. Bu sahnelerin eril dille yazıldığını düşünüyorum. Bu hikayeye de gerek yoktu. Yani İhsanlılar tamam dahil olmalıydı. O okey. Ama dizide bu kadar konu varken hocam sence Korhan ve İhsanlı ailesinin çatışmasını izlemek sana zevk verir mi yani? Ya çatışma mevzularını ben zaten hep karşıyım o tarz. İşte silahla vurulma kısmında da dedim ki mafya dizisine döndü falan. Ya bir de şunu söyleyeceğim. Evet gerçekten eril bir dille yazılıyor dizi. Buna da zaten çok büyük bir tepki var. Mesela Rakip
ilk dizide Nurseva arkadaşımızla yerdeki geçisi camdan atılması üzerine dizi çok büyük tepki alıp ceza yemişti. Burada kadınları bodruma kapatan bir zihniyeti de görüyoruz rakiplerde. Ayrıca fragmanda da gördük ki yine bir galiba şiddet sahnesi var. Ama hiçbir şey olmaz çünkü seküler bir kesme sen bunu yapıyorsun. O yüzden hiç kimse Rütük okey diyor, böyle bir şey olabilir yani diyor. Kazım kızını öldürebilir. Tabii boğazlıyor Burada zaten. hiçbir sıkıntı yok. Yani bu Seyran'ın yediği kaçıncı da her bölüm dayak yemeye başladı kız 3 bölümdür. Ferit bir el kaldırdı diye o eli tuttu. Bütün olaylar neredeyse birbirine karıştı. Sen her gün artık babandan dayak yemeye başladın. Geçen bölümde eleştirdik. Bana gelen tepkiler olmuş. Yok işte şey demişler. Babasından zaten bu zamana kadar hep dayak yiyordu ama yeni evlendiği insandan daha farklı şeyler bekliyor. Vurmayacaktı zaten kardeşim. Ya abi bunu tartıştık. Bunu uzun süre tartıştık. Hayır, yanlış Seninle hala düşünüyorsunuz. tartışmaya bence Yanlış gerek yok. düşünüyorsunuz. Yani yine konuyu aldın buraya Sözümün getirdin. arkasındayım. Kazım'dan dayak yiyebilirsin ama Ferit el kaldırdı. Ferit el kaldırdı. Ya konuyu Haklı ne mıyım? yaptın ettin yine buraya getirdin abi. Orada tamamen Seyran'ı eve göndermek için yazdılar. Şöyle bir yorum gelmiş bizde kadın bakış açısından. İşte mesela biz onu yorumlarken belki çok fark edemedik o kısımlarda. Hani demişler ki babasındaki yediği dayağı zaten alışık ama sevdiği birini, tahmin etmediği birinin ona bu el kaldırma olayı, vurup vurmama değil, böyle bir şekilde yeltenme olayını içerleyip aslında bir tepki olarak eve gittiğini söylemişler. Mesela bu şöyle bir şey var abi. Ben bunu bir erkek olarak anlayamam. Yani bunu sen diziler eğer ana hikayeyi de anlatıyorsan ve bu ana hikayeyi birkaç bölüm devam ettirecek önemli bir olaysa herkesin anlayacağı şekilde yazmanız gerekiyor. Özellikle televizyondaki bir işin. Ben bunu yorumlardan öğrenmemeliyim. Şu da var. Bunu da eklemek isterim. Şimdi Kazım'a ses geçiremiyormuş Seyran. Niye kardeşim? Bu yetişkin değil mi? Reşit değil mi ya? Kazım bunu dövmek istediğinde dur baba diyemez mi? Nasıl tepki verir? Ya böyle bir şey yok ya. Neymiş? Anadolu'da yetişmiş falan. Anadolu'da yetişsin abi. Ben bunu kabul etmiyorum. Biz bunu seninle geçen hafta da tartıştık. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bugün bu bölüm Ya bölümde konuyu buraya bir dakika, getirmememiz bir dakika, gerekiyor. Moderatör şu an Ya dizide konuşacağımız 1000 tane şey bir varken niye konu şuna niye değinmiş. buraya geldi? Seyran bu bölüm Tarık'a elinde makas varken boğazına dayamadı mı? Dayadı. Ya babandan dayak yerken al eline bir şeyi sen de babana daya. Hem o kadar dayak yiyeceksin hem de şey. Ya ben bunu size uzun anlattım. Hala anlamak istemiyorsunuz. Bence artık hani bunu konuşmayalım. Bunun sosyolojiyle falan bir alakası yok. Ya bu ne? Ya abi Türkiye'de şöyle bir olay olmadı mı? Kendisini döven erkeği bir kadın öldürdü. Ya bu konuyu niye buraya getirdin abi? Şimdi bu konu tartışılacak. Hayır böyle bir konu. yorumlar var da Seyran babasına söz geçiremez çünkü onun baba oldu canım babası diye dayak mı yesin yani her gün? Ben buna karşıyım. Yetişkin bir kız. Yine başka yerlere Hayır getiriyorsun yanlış düşünüyorsun. olayları. Yanlış Bence bu konuyu tamamen kapatalım. Çünkü bu konuyu çok uzun süre tartıştık. Gerek yok. Zaten bu tartışmamızı da kartlardan ulaşabilirler, izleyebilirler tekrardan. Onun dışında ben tekrar bölüme dönmek istiyorum. Halis Korhan'ın kızı Nüket'in erkek çocuğu bir mesaj da attı. İfakat'te şöyle bir cümle kullandı. Nüket'in oğlu Türkiye'ye dönsün de Ferit dedesinin gözdesi olmak için her şeye evet der dedi. Burada da Pelin'e mi evet diyecek Ferit yani genel olarak İfakat'in tutumu olan her şeye. Bu da Pelin dahil olan her şey. Bu bize gösteriyor ki aslında dizinin bir de yan hikaye olarak yeni bir hikaye açılımı oluştu. Ve Ferit bu sefer Tarık'la mücadele ederken belki de şimdi Nüket'in oğluyla da bir de mücadeleye girecek. Yani Ferit 360 derece her yerden tokat yemeye devam edecek. Tabii ya Ferit'te, umarım güçlenir. Ya Ferit de garibim o vuruyor, diğeri ona sallıyor, o vuruyor. Ya yeter. Yeni karakter açılımları zaten dizide şarttı. Tarık karakteri de lazımdı. Umuyorum Tarık karakterinin ekran süresi bir tık daha fazla olur. Efe gibi olmaz umarım. Efe gibi olmaz. Çünkü Ferit bu zamana kadar girdiği bütün mücadelelerden neredeyse galip çıktı Seyran'la mücadelesi hariç. Şu Tarık'a bir yenilsin bakalım ne olacak. Kazım'a yenildi mesela 2-3 bölümdür. Yaptığı hataların cezasını çekiyor. Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Tarık bildiğin çiğ et veriyor balığına. Gerçekten çok psycho bir karakter yani ve açık açık da evlenmek istediğini babasına bildirdi. Hani işte kardeşimi evlendirin de bana da sıra gelsin falan. Ayrıca Saffet Ağa'da tanışma sırasında diğer kızınız için evlilik düşünürseniz gibi bir şey derken döndü Tarık'a baktı falan. Orada da aslında ilginç şeyler olabileceğini gördük. Oraya yeni bir hikaye açılımı şarttı böyle şeyler. Yan hikayeler bu kadar aksarken yeni bir hikaye daha dahil olması, Nüket'in oğlunun da dahil olması derken bu kadar fazla hikayeyi senarist nasıl toparlayacak abi? Ya Toparlamayacak. Toparlar istese çünkü 140 dakika süre var. Yani saçma sapan bize sahneleri izleteceklerine biraz şöyle hikayeleri girseler hiç değilse daha tutarlı şeyler izleriz. Bir konuda ayrışıyorum. Şu ana kadarki hikaye açılımlarının bazılarını yarım bıraktılar ve aslında devam ettirilebilir şeylerdi. Bazılarına da çok sonra devam ettiler. Bazılarından da hiç vazgeçmediler. Gözlükle izlediğim sahneler gibi mesela. İşte şundan korkuyorum. Bu kadar daha yeni olay ekliyorsun. Tamam 140 dakika var ama sen zaten
zaten şu ana kadarki elindeki hikaye bazında yan hikayelere çok iyi entegre edemedin yeni gelen şeyleri. Sen acaba bunları nasıl entegre edeceksin? Bu birazcık sıkıntı işleniş açısından. Doğru. Bu arada İfakat'in Pelin'i soyundurması da bölümün en enteresan ve ne gerek vardı abi böyle şey dediğimiz bir noktasıydı yani. Climax yok dedik ya. İfakat için climax vardı. Abi yani niye soyundurdun mesela? Böyle bir şeyi var kadının. Evet. Anadolu'da şöyle bir gelenek vardır. Bu doğru. Hamama falan da o yüzden gidilir. Hani işte evlendirilecek erkeğin eşi olacak kadının bir işte vücuduna falan bakılır yani. Beğendi de Pelin'i. Evet. Galiba Seyran'la kıyasladığında Pelin daha iyiymiş algısı oluştu. Vücut algısı evet daha ona yatkın olabilir. İfakat birazcık derli toplu seviyor. Abes bir sahneydi. Biraz hani Buğçe Buse'nin güzelliğinden yararlanmak için eklenmiş diyebiliriz. Alt açılar falan. Yani ne izledik biz dedik yani o sırada. Kesinlikle. Sadece Buğçe Buse'nin güzelliğinden faydalanmak istemişler gibi geldi bana. Güzel bir kız şimdi doğruya doğru. İyi oyunculuğu yok belki. Geliştirecektir zamanla kendini. Ama ekrana yakışıyor. Belki yine linç yiyeceğim ama doğruları söyleyebilirim. Sultan'da da şöyle bir şey gördük. Yani muhtemelen bu bir yem değil bence. Fırat Ferit'in artık oğlu olduğu tescillendi gibi bir şey oldu sanki. Orada şöyle bir yorum gelmiş. Ben de hep öyle düşünüyordum. Hatta çok da nettim bu fikrimde. Yaşlar uymuyor demiş. Yani Ferit'in 12-13 yaşında falan yapması lazım galiba. Tamam. Ya aklına girmiş olabilir ama yani baksana yatağına kadar giren bir kadından bahsediyoruz. Yani bilmiyorum. Ferit'in 12 yaşındaki halden böyleydi yani. Nasıl bir ailede yetiştin abi sen? Yani babasının böyle olduğu gerçi bir doğru. Adamda. Babası ne ki oğlu ne olsun yani. Son sahneye geçersek de Sultan Ferit'in yatağına girdi. O sırada Pelin onları bastı. Bu hikayenin öbür tarafında da Seyran üstünde çok büyük bir baskı vardı. Tarık özellikle devreye girmişti ve ne yapacağını bilemeyip Ferit'i aradı. Ferit aslında 3 kadın arasında uykuda olan bir adam olarak bölümün sonuna geldik. Bu bize neler gösteriyor? Üçlü yetmez dedi OYM. Dedi ki dörtlü yapalım. Yani ne erkeğimiz varmış Türkiye'de de arkadaş. Dizilerimizde bir tane erkeğe en az 2 tane kadın düşüyor. Ben anlamadım ya. Artık 3 hocam. 4 oldu. Yani Yalı Çapkını yeni bir örnek de başlattı. Pelin, Seyran, Sultan. Mine Tugay'ın karakteri Defne'ye de yürümeye çalıştı falan Ferit. Aynen onda en azından saldılar falan. Ya hakikaten gerek yok ya. Ya şöyle bir şey var. Hikayenin gerçek dünyayla bağlantısı kalmadı yani. Pelin niye ışınlandı abi tekrardan? Niye çıktı? Tamam biliyoruz oraya çıkabildiğini. Spider-Man gibi yetenekleri var tırmanmada. Pelin'le bile empati kurabildik ya bu bölüm dedik ki yani orada Sultan'la Ferit'i basması. Belki diğer bölüm şey der artık Ferit'e ya hakikaten ben seni tanıyamamışım. İğrenç insan mısın de artık. Zaten bu bölümde özellikle Ferit'e birebir diyaloglarında çok fena giydirdi. Yani resmen Pelin öyle bir şekilde bana göre aklanıyor ki anlamak mümkün değil. O sözleri diyebilecek birisi değil Ferit'e ya. Yani tabii ki çok doğru dediği her şey çok doğru. Ama yani, bir dön aynaya bak. Yani evet bir dön aynaya bak ya da ifakata bak. Peki bundan sonraki bölümler için düşünceleriniz neler? Bundan sonraki bölümler için herhangi bir düşüncem yok. Çünkü ne düşünsem terse çıkıyor zaten. Sadece şunu diyebilirim. İlerleyen bölümler üzerine senaryonun düzeleceğine dair bir umudum yok. Çünkü karmaşıklaştıkça karmaşıklaşıyor. Bu karmaşıklık bir vakit sonra izleyicinin hikayeye bakış açısında değiştiriyor. Çünkü hangi hikayeye odaklanacağımızı şaşırdık. Evet. Bir ara Suna Abidin hikayesine odaklanmıştık. İzleyici olarak hikayeye olan inancımı yitirdim yani. Ya şöyle aslında bu ikili çatışma, bu iki aile arasındaki çatışma hani birazcık da şuna neden olabilecektir. Herkes kendi tarafını seçecektir. Ya bunu işte tamamen Seyran'la Ferit'i bizim güvenebileceğimiz birbirimizden başka kimse yok muhabbetine bağlayacaklardır ama çok yapay. Bence çok yemez. Suna Abidin muhabbetini bilmiyorum artık oradan çevirirler mi bağlarlar mı? Zor. Hani bu kadar karakter ekledin. Çok da güzel bir yalı falan almışsınız Saffet ailesinin. Korhanlardan daha da ihtişamlı olduğunu gördük. Ya bence ikinci sezona sarkmalı o hikaye. Madem girdim bu batağa. Ama şunu kabul etmemiz lazım. Arkadaşımın da dediği gibi o kadar çok hikaye ekledin ki Seyfer hikayesi yok arada yani ben böyle iğneyle seçiyorsun onların olaylarını ve gerçekten bitiyoruz biz gibi bir şey oldu. Dizinin ana çatışması neredeyse kayboldu gibi bir şey oldu. Neydi abi? Neyle başladık nereye geldik? Bir sıkıntı daha var. Mert Ramazan Demir'e bayağı bir alan açılıyor. Ferit karakteri her bölüm neredeyse muntazam, kusursuz bir performans ortaya koyuyor. Bu dizinin bir başrol daha var. Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakteri. Biz Seyran'ın hiç yüksek sahnelerini, Seyran'ın dik durduğu sahneleri göremiyoruz. Ferit'e karşı duruyorsa babasına karşı alçalıyor. Bir karakteri önce bir kuyuya ya da mağaraya bir sokarsınız. Onu en dibi gösterirsiniz. Sonra o karakter o mağaradan ya da kuyudan diyelim. Bu bir metafordur. Kör kuyular mı hocam? Oradan adım adım çıkmaya çalışır ve günün sonunda da o gökyüzünü görerek çıkar. Bu da karakterin güçlenmesine neden olur. Seyran hala o kuyunun içinde. Yani bir türlü çıkamadı abi. Sesini kimse duymuyor hocam hakikaten. Şarkıyla bayağı özdeş. Afra'nın
oyunculuğunu izleyemiyoruz. Ödül de aldı bu arada. Tebrik ederiz kendisini. Evet, kendisi tebrik ederiz. Ferit karakterine bu kadar alan açılıyorken ve Mert Ramazan çok iyi bir şekilde performansını ortaya koyuyorken Seyran karakteri üzerinde böyle bir durağanlık var. Bunu da yine erkek senariste bağlayabiliriz. Çünkü erkekler doğrusu kendileri gibi olan erkekleri daha iyi yazarlar. Ama kadın karakter işin içine girince biraz sapıtabiliriz. Orhan'ın işlenişi mi daha iyiydi bu bölüme kadar yoksa Seyran'ın mı? Orhan'ın bile işlenişi Seyran'a göre daha iyiydi tabii canım. İşte yani cevap bu kadar Latif'in basit. bile işlenişi Seyran'a göre daha iyiydi yani. Evet, Zaten baksana abi. Genelde bu oyuncular iyi işlenemiyor dediğimiz isimler kim? Seyran, Pelin. Hep kadın karakterler. O yüzden mutlaka bir kadın Gülgün elde de. edilmesi şart. Gülgün de mesela. Teşekkürler abi. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz kanala abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.